Do you speak English? Ha bak bunlar anime yapan kızlar. Gene onlardan. I love you. Me too. Me too. So you are in travel here or you live here? Masaj yapıyorlar, üstüne bira içiriyorlar falan. Aha. Bu neymiş lan? Where are you from? Turkey. Türkiye. Kebap. Yes. Can you tell me interesting information about here? Dostlar şimdi dünyanın en pahalı etinin olduğu Kobe şehrine doğru yol alıyoruz. Japonya'da belki de bu 7. videomuz olacak. Son videomuz. Kaleye girerken ayakkabıları böyle poşete veriyor. Yanınızda taşıyorsunuz. 7.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşiyor burada. Günaydın, günaydın, günaydın Türkiye. Türkiye. Şöyle bir coffee shop. O kadar güzel ki içerisi çok hoşuma gitti ya. Sorry, where you from? Türkiye. Turkey. Turkey? Burada sıraya girerek biniyoruz ve herkes sırasını bekliyor. Arkaya doğru da görebiliyorsunuz. Günaydın, günaydın, günaydın dostlar. Yolculuğumuz Kyoto'dan Himeji Kalesi'ne kadar geldi. Yaklaşık 1,5 saatlik yolculukla geldik. Belki de Japonya'da çoğu insanın uğramadığı bir noktaya uğradık. Himeji Kalesi. Yapımı 1333'te başlıyor, 1606'ya kadar sürüyor. Yaklaşık 276 yıldan bahsediyorum. İçinde 83 tane odası var, tüneller var, düşmanlar girmesin diye. Hepsini anlatacağım ama yolculuk nasıl başladı? Önce Kyoto'dan trene bindik. Aki ile buluştuk. Akitoshi de kamera arkasında. Hay Aki'cim. Sonrasında ne yaptık? Himeji'ye 1,5 saatlik yolculukta biraz dinlendik trende. Çünkü kaç gündür yoldayım. Hesapladım tam 33. günündeyim. Hiç durmadan geziyorum. Yaklaşık 8 ya da 9 tane ülke geçtik. Daha sonrasında buradan yarın itibariyle Seul'e geçeceğiz arkadaşlar. Güzel görseller, güzel videolar devam ediyor hiç durmadan. Hem günlük olarak hem tarihi hem de biraz da insanlarla konuşarak günlerimizi geçiriyoruz. Japonya'da belki de bu 7. videomuz olacak. Son videomuz. Ama gerçekten çok keyifli geçti. Özellikle yolların temiz olması, insanların naif olması, işte giyim, kuşam. Böyle o kadar her şey pozitif ki burada. Tek pozitif olmayan şey hava sıcaklığı. Yani illallah ettim. 36 derece şu anda. %90 nem var. Ama bize koyar mı? Koymaz. Enerjimiz yüksek. Gençliğimiz var. Devam ediyoruz yolumuza. Bir şeyler yedik. Kahvemizi içtik derken güzel sokaklardan geçtik yine. Gölgelerden geçmeye çalışıyoruz. Sonrasında yolumuz Himeji'ye düştü. Himeji'ye girerken de yaklaşık 1000 yen ödedik. Yani bu da ne yapıyor kişi başı? 5-6 eurolar civarında yapıyor. Girişte böyle bir parayı verdikten sonra etrafı dolaşabiliyorsunuz. İnanılmaz bir tarih kültüründen sonra da nereye gideceğiz? Dünyanın en pahalı etinin olduğu Kobe şehrinde Wagyu beef yemeye gideceğiz. Et yemiyordum. Sırf bu bölüm için özellikle dün ve bugün yine bir şeyler yemek için sizlere gösterebilmek adına böyle bir şey yapacağız. Şimdi siz soğuk koltuklarınızda otururken lütfen bu videoyu beğenin. Bir tane de abone ol tuşuna basarsanız, bir tane de yorum yazarsanız vallahi de billahi de işimize çok yarar. Çünkü olay bu. Yani YouTube şöyle diyor. Bu izleyici seni izliyor mu kardeşim? İzliyor. Beğeniyor mu? Beğenmiş mi tuşa? Basmış diyor. Yorumda yazmışım yazmış. O zaman salalım seni. Sen devam et buradan kardeşim. Biz seni YouTuber yapacağız diyor. O yüzden destekleriniz çok önemli. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Yeter ki güzel bilgiler almaya devam edelim. Geldik kaleye kadar. Şimdi biraz da insanlarla sohbet edelim. Aynı zamanda da dolaşalım. Haydi o zaman Japonya gezimiz başlasın. What's your name? What's my name? What are your names? Oh, I'm Mai. My Kana. Kana. Kiko. Cesar, nice to meet you. Nice to meet you. So how old are you? I'm 16. I'm 15 years old. I'm 60 years old. So you're studying. Yes. But your English is very good. Thank You learn in the school? Yes, Oh, nice, very nice. What do you want to be in the future? Flight attendant. I want to be a vet. Teacher. Teacher. What kind of teacher? Social studies. So you came here by school? Yes. What's your school name? Midoridai High School. Do you like the school? Yes, I love Very much. Why do you like school? because my friends good. I love my I like talking with my friends. Yes, me too. I am from Turkey. Do you know anything about Turkey? Ice cream. Ice cream. Ice cream, kebab. Kebab. Yeah. And do you know any? The cities? Do you know about the cities? Istanbul. Yeah. Ankara, İzmir. No? Just Cappadocia, Balloon. Cappadocia. Yeah. I know. Do you want to say something for Turkey from here? I love you. Me too. Me too. Arigatou gozaimasu. Thank you.
So bro, what they say? Japanese students, they say, Cesar, he's handsome. He's so famous. Oh my gosh, I want to go to Istanbul. Really? Like that, huh? One girl said, I will go to Australia, but they say Tokyo is better. It's easy to change people, huh? Yeah. Aki, how are you today? It's hot, but you know, I used to this temperature, so I care about the Cesar. This guy. This guy. Thank you Almost so there. much. Harbi çok sıcak ya. Aki, I noticed that in 7 years you never change. Japanese also Asian gents is important. But tell us the secret. What do you eat? What do you do in the morning? How do you sleep? Do you have stress? You know, Asian girl is like a baby face. Baby face, Baby yeah, face, like you. yeah. But 7 years, bro. I always eat sushi or meat or vegetables, so maybe different from your meal. Country, yeah, we eat so much fat. Do you use olive oil? No, Never. no, not never, but sometimes yes. But olive oil is a bit healthy. Yeah, healthy. But normally healthy. But Yeah. here is so expensive, yeah? Depends on the brand. It's not common. Yeah, But how do you sleep? I sleep like normally 6 hours. So yesterday, for example, we were tired. Yeah, What time you go sleep? 11 p.m. And then you wake up at 6. Yeah, that means I slept 7 hours. 7 hours, yeah. But what's your stress? Of course, working. Job is so stressful here. Of course, Hmm. I recommend you guys don't Careful. work in Japan. No? Just come for here holiday, yeah? Thank you so much, brother. Yeah, thank you. But you don't use any, No, I like, don't use cosmetics. not cosmetics, not sun. No, sometimes I put in the sun creams, not too much. Interesting. Görüyorsunuz değil mi? Adam yaşlanmıyor. Şimdi arkadaşlar kaleye yavaş yavaş girişi yapıyoruz. Çıkışı zor. Özellikle sıcak havalarda bayağı zor. Turistler yine de gelmeyi tercih ediyorlar. Himeji Kalesi önemli bu adamların tarihinde. Samuraylara dayanıyor durum. Dediğim gibi çok eski. 276 yıllık tarihi var. 83 tane odası var içeride. Farklı bölgelerden oluşuyor. Biz hepsini dolaşalım yavaş yavaş. Sonrasında et yemeye gidelim. Dünyanın en ünlü etini, en pahalı etini. Kilosunu öğreneceğiz orada. Peki bu Himeji dediğimiz yer ne kadar nüfusa sahip? 500 bin kişi yaşıyor arkadaşlar bu Himeji'de. Osaka ile Kyoto'ya 1-1,5 saatlik uzaklıkta. Oradan trene binip direkt gelebiliyorsunuz. Zaten bir önceki ya da iki önceki durak da Kobe olarak geçiyor. Önce Himeji Kalesi'ne gelip buradan da geçebilirsiniz Kobe taraflarına. İçine girdik şimdi kalenin. Bu şekilde yerler var. Aha. Ayakkabıyla giremiyorsunuz. Poşet koymanız lazım. Kaleye girerken ayakkabıları böyle poşete veriyor. Yanınızda taşıyorsunuz. İçine doğru girerken ayakkabıyla basmamanızı söylüyorlar. Abi her şey tahtadan yapılmış. Yani Japonya'daki çoğu tapınak, kale hepsi tahtadan yapılıyor. Akitoshi bir bilgi verdi. Dedi ki böyle daha alt kesim insanlar aşağıda yatarlar. Üst kesim insanlar yukarı doğru yaşarlar. Yani o zaman da ayrım devam ediyor. Ama içerisi çok serin şu anda. Neden biliyor musunuz? Hemen onu da açıklayacağız şimdi. Bir çıkalım şuradan. Oo, genişliğe bakın. Dış malzemede kullanılan beyaz aslında biraz da yangını da korumak için aynı zamanda serinliği de sağlıyor arkadaşlar. Yani dış malzeme ne kadar estetik de dursa bir nevi de kaleyi koruma amaçlı, yani yangınları önleme amaçlı yapılmış. Yıllar öncesinde kullandıkları kostümler bunlarmış. Edo Period dönemleri bak. Burada isterseniz bu şekilde savaşçıların filmleri falan da var. Güzelmiş bayağı ya. Japon kültürü de ayrı bir şey. Samuraylar, kılıçları her şeyi kesebilir. Ve tarih boyunca da hiç yıkılmayan kalelerden bir tanesi. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nda Amerika buraya hiç dokunmamış. Nasıl Kyoto'ya dokunmadıysa buraya da hiç dokunmamış. O yüzden nasıl yapıldıysa öyle kalmaya devam etmiş. Diyor ki bunlar niye bu kadar dik biliyor musun Sezer dedi. Yok dedim. Düşman geldiğinde, düşman buradan çıkmaya çalışırken onları engellemek, onlara taş atmak için bu şekilde yapılmış. Arkadaşlar kale tam 46 metre uzunluğunda. Yani burası çık çık bitmez. 5 tane basamak varmış. What is that bro? This is like a warehouse, like a sword. Swords ya. Japanese sword is like Ha, Japonların kılıçlarını koymak için yaptıkları yermiş. Vay be, hala çıkıyor yukarı doğru. Bak görüyor musunuz ne kadar dik merdivenler. Çok konforlu ama. Çok güzel yapmışlar. Ulan o zamanın mühendisi, mimarı kimmiş acaba yani? Şimdi biz 2 odalı, 3 odalı yeri yapamıyoruz ya. Öyle bir kale düşünün ki düşman buraya yaklaştıkça farkında olmadan yanlış yollara girermiş. Kale yolları bilinçli olarak karmaşık tasarlanmış.
hem yön karışıklığı yaratmak hem de kolay savunmayı sağlayabilmek adına. Şu anda bakın ne kadar yüksekteyiz. Görüyor musunuz? Kalede bazı yerler de var. Bu yerler de samuraylar için yapılmış. Özellikle onların savunma yapabilmeleri için taş atabilecekleri yer, işte silahlarını bulundurabilecekleri yerler de var. Hey gidi samuraylar be. Buradan Tom Cruise'a selamlar olsun. Samuray filmini izlemediyseniz mutlaka izleyin. Hoşunuza gidecek. Son Samuray diye filmin adı. Düşmanı işte buradan. Biz nasıl ben şu anda onları fethetmeye çıkıyor gibi düşünseniz bana taş atıyorlarmış ki yukarıdan gelemeyim diye. İşte o taşları da samuraylar için özel yerler yapmışlar. İyice en yukarılara çıkmaya başladık. Arkadaşlar bakın şu an 5'teyiz biz. 6 katlı en sonuna çıkacağız. Devam edelim. Her yerde farklı bir şey var. İyice küçülüyor tabii odalar metrekare olarak. Burası da son katımız. Keşfetmeye devam. Nereye geldik? Hello. Thank you. Oo, bak şimdi. Hello, how are you? Fine, how are you? I'm very good. Can you tell me interesting information about here? I don't know. You don't know? I don't know. Okay. It's okay. Onu insan bir merak eder ya. Nerede çalışıyorum ben de. Bak en üste çıktık şu anda. Şehir silüeti de böyle. Himeji. Himeji Kalesi'nden Himeji'yi görüyoruz şu anda. Çok yeşil şehir yani baktığınızda. Nehirler, göller var. Ta oradan geldik. Vay be. We are on top ha? Yeah. Okay, you give me the interesting information. This one? Yeah. This name is Himeji Castle, Uh-huh. but the other name is Shirasagi. Shirasagi. Shirasagi is like a white bird. Balıkçıl bird diye geçiyor arkadaşlar. Because this castle is really white and beautiful, so that's why looks like Shirasagi. That's why they made it this name. And also, USA Navy doesn't Touch. destroy N- this castle. I read the newspaper. Some surface have like a shot Shot. from US Navy. USA. USA from the surface have like a have like a Go to the Malta language school brother. Şu an sözlükten bakıyor. Bazen kilitleniyoruz. Ben de kilitleniyorum, o da kilitleniyor. Zor bir şey. Şimdi anladım ben. Akitoshi diyor ki burada bazı bölümlerde Amerika'nın silah kurşun izlerini görebilirsiniz ama kaleye kesinlikle dokunmamışlar. Oha yeşilliğe bakın. Abi şehir komple yeşil ya. Ne kadar güzel. Ulan şurada top sahası var kumdan ya. Yıllar önce oynardık kumda. Sonra Japonya niye gelişemedi Dünya Kupası'nda? Tell me three best football player in Japan. Shinji Kagawa, Shinji Kagawa, Keisuke Honda, Keisuke Honda, Nagatomo, Yuto Nagatomo, or Nakamura, Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura. What about Okazaki? Okazaki is a very good player, but for the Tsubasa? Tsubasa is a manga. It's an anime from the Japan. Yeah, Ah, Captain Tsubasa. Yeah. We watch so many times in Turkey. So famous. Şimdi aşağı ineceğiz. 6 kat aşağı ineceğiz şu şekilde. Şimdi kalenin dışına çıkınca kocaman bir ağaç sizleri karşılıyor. Aynı zamanda şurada bir tuvalet var. Kalenin burası da diğer bir cephesi. Dışarıda da böyle bir ortam var. Şimdi size ben niye bu kale yapılmış, nedir olayı tam biraz daha anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu kale içinde 3 tane daha kale var. Solda gördüğünüz gibi 3 küçük kale daha var aslında. Yani farklı bölümlere ayrılıyor. Onları da isterseniz görebilirsiniz. Minik bir şehir gibi yapmışlar burayı. Bu kale ilk olarak 1333 yılında Akamatsu Norimura adlı bir samuray lordu tarafından savaş dönemlerinde korunma amacıyla yapılıyor. Yani defans amacıyla yapılıyor arkadaşlar. O dönemde Japonya'da feodal beylikler, daimolar sürekli birbirleriyle savaşıyordu. Bu yüzden de sağlam ve stratejik savunma yapıları gerçekten çok önemliydi. Himeji Kalesi özellikle Batı Japonya'nın korunması için inşa edilmişti. Osaka ve Kyoto'ya yakınlığı sebebiyle önemli bir stratejik noktaydı. İkinci unsuru güç ve prestij gösterisi. 1600'lü yıllarda Tokugawa döneminde kale bugünkü büyük ve etkileyici haline getirildi. Yeni shogun Tokugawa Ieyasu damadı olan Ikeda Terimasu kaleyi büyüttü. Bu da onun gücünü, zenginliğini ve şoguna olan sadakatini göstermek içindi. Japon feodal beyleri için görkemli kaleler hem savunma hem de ben buradayım deme şekliydi. Ve üçüncüsü de yönetim ve idare merkezi olarak kullanılması. Kale sadece askeri üs değil, aynı zamanda bölgeyi yöneten beylerin ikametgahı ve yönetim merkeziydi. İçinde odalar, salonlar, silah depoları, toplantı alanları ve depo yapıları vardı. Yani küçük bir şehir gibi yapılaşma vardı aslında.
Dostlar şimdi dünyanın en pahalı etinin olduğu Kobe şehrine doğru yol alıyoruz. Kobe şehrini de yakından tanıyacağız. Etleneceğiz. Biraz dinleneceğiz. Çok sıcak çünkü. Kahvemizi alacağız. Keyfimizi yapacağız. Bir yandan da size bazı bilgiler vermeye devam edeceğim. İzlemeye devam edin. Şimdi tren istasyonundayız. Bekliyoruz. Tekrar söylüyorum. Şu kartı aldığınız anda ya Pasmo ya Suica ya da EC kart hayatınız kurtulur. İçine para yüklersiniz. Para yükleme 1 dakikayı geçmiyor. Çok hızlı şekilde nakit para yüklersiniz ya da kartla da bazıları oluyor ama genelde nakit. Lütfen Japonya'da nakit taşımaya özen gösterin. Ona göre kredi kartınızı yurt dışı bankalarına açın. Yani ya diyelim ki euro kullanacaksanız euro, dolar kullanacaksanız dolar olarak açın ki burada harcamalarınızı yaptıktan sonra döviz kuru olarak ödeyebilirsiniz. TL cinsinden çekerseniz paranızı %6, %8 arası komisyon alıyor bankalar, haberiniz olsun. Trenin içine doğru gidelim bakalım. Tren nasılmış? Biraz eski duruyor ama Special Rapid Service diyor. Özel hız servisi diyor. Ama oturacak yer var gibi diyecektim. Evet, oturduk. Bunlar çok saygılı. Bak saygılı olduğu için yeri kaptırıyordu az da. Because of you she couldn't. But she did. Günaydın, günaydın. Günaydın, Turkey. Türkiye. He got this and now he knows that what's the morning. Yeah. So when you got the morning, you need to say your wife, günaydın, günaydın. Günaydın. Arkadaşlar şu anda Kobe'ye geldik. Kobe'ye gelir gelmez dedim ki kardeşim bu Japonya'da Aki dedim waffle var dedim. Biz bunu yememiz lazım kardeşim. Sonra yolda giderken böyle bir yer gördük. Muzlu, kremalı ve çikolata soslu 2 tane de kahve söyledik. Bunların fiyatları yaklaşık 2000, 2200, 2500 civarında tutacak. Bunu deneyeceğiz. Şimdi Kobe nasıl bir yer? Kobe 1,5 milyon nüfusu olan 552 metrekare alana sahip bir ülkeden bahsediyorum. Aslında büyük bir liman kenti de olarak düşünebilirsiniz. Bayağı ticari faaliyetler falan burada dönüyor. Ama bizim buraya geliş amacımız ne pankek ne de Kobe'yi keşfetmek. Bizim buraya geliş amacımız dünyanın en değerli etini yemek. Kobe etleri. Yani yaklaşık kilosu 300 ile 500 dolardan başlayan bir etten bahsediyorum. Özel masajla bira içilerek yağlanmasını sağladıkları bir hayvandan bahsediyoruz. Ama öncesinde ne yiyeceğiz? Tabii ki de waffle'ımız. Afiyet olsun. So we need to... I'm doing. Yeah, you can. Okay. Abi çikolatalı sos. Çok iyi. Kaloriyi gene aldık. Mahvolduk. Too much kalori. Ha? Bro, you are eating more than me but you are more fit. Oh, let's eat it. Oh, bak. Çok garip bir pankek. Böyle fluffy tarzı. Kremalı da alayım. Yediğim en yumuşak pankek. It's different. Not like normal pancake. Yeah, it's like a very soft. It's like a cake. Güzel ama. Özel bir şey. Yani Japonya'ya kadar gelmişken bunu deneyin arkadaşlar. Hoşunuza gider. Benim gitti. Hep de bu peçetelerden veriyorlar ha. Ulan Japonlar gözünüzü seveyim ya. Temiz insanlar. Islak mendil gibi kolonyalı değil sulu şekilde. Böyle ister ağzınızı ister elinizi rahatça silebilirsiniz. Afiyet olsun. Did you like it? Yeah, Out of 10? 7.8. Why? A little bit too soft. Bence de. Evet, Kobe sokaklarında yürümeye başladık arkadaşlar. Şimdi Kobe ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Yıllar 1995'i gösteriyor. 7.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşiyor burada. 1995 yılında Kobe tamamen yok oluyor. Yok olduktan sonra tekrardan kuruyorlar. Tekrardan hareketlendiriyorlar. Bugün Akitoshi ile şeyi de konuştuk. Buranın işte Yokohama ve aynı zamanda Kobe'de çok fazla yabancı var. Yıllar önce buraya gelen bir Amerikalı buradaki ticareti geliştirmek adına işte ihracat, ithalat üzerine bir şeyler yapmak istiyor. Devlet izin vermiyor. Diyor ki kardeşim yasak. Dışarı çıkamazsınız diyor. Here. Bu arada konuyu bölmüşken burada da çok güzel yerler var dedi. Aki. Harbiden çok güzelmiş. Kokular falan var içeride. Kahve dükkanları var. Burası çok şıkmış. Gençlerin hep geldikleri yerler buralarmış. Neyse bölmeden şu konuya gireceğim. Daha sonrasında demişler ki tamam kardeşim portlar kurulsun. Yokohama ve Kobe'de kurulmuş. Kobe'de kurulduktan sonra da ve aynı zamanda Yokohama'da burada çok fazla yabancı yaşamaya başlamış. Hatta bazı evler gösterdi Akitoshi. O gösterilen evlerde de zaten hiç Japon mimarisine benzemeyen taşlardan oluşmuş evler vardı. I'm just explain what you explain for me. USA said, ask us like, please import and export from us. So Japanese government allow USA, they make a port in Yokohama and Kobe. So many foreigners live in hillside. We make a house by wood, but there it's made by stone. Japan have a lot of earthquakes, so made by wood is better. But that is like
Stones. Yeah. So maybe if there's a big earthquake, it could be dangerous for them. Also, this area is a less earthquake. More like a Tokyo is often come to the earthquake because close to the Earthquake. 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 It's so hard to say, yeah, in Japanese For alphabet. Japanese, it's difficult. No difficult for Japanese, bro. You can make everything. Tokyo is close to the Mount Fuji. Uh-huh. Mount Fuji is a volcano. Volcano. So we are open to the earthquake. Yeah, but this area is not like close to the volcano. So it's not so dangerous. But I just told them like 1995 there was a big yeah. earthquake and then Kobe destroyed and then they create again. We will see the monument with the Monument. big earthquake. Okay, let's see. There are some anime girls here as well. They have like clothes. Also, this is Main Street. This next to the street is a Chinese town. Chinese town. Ah, there's a Chinese town. Like everywhere. Yeah. Aha. Bu neymiş lan? 42, 31, 49. Why these numbers? The ages? If you like if you get older, Uh-huh. you'll become fat. Fat. But that is for the decrease of your weight. Uh-huh. So that's why they show the age. Age. Ah, okay. This is Chinese tower. Let's go Chinese town. But Yokohama's Chinese town is more bigger than here. Ah, Yeah, but this is so small Chinese town. okay. Şimdi bu Chinese town'lar da dünyanın her yerinde vardır. Londra'ya da gitsen, Amerika'ya da gitsen, Fransa'ya da gitsen, dünyanın her yerinde neredeyse Chinese town'ları görebiliyorsun. Onların yemekleri, onların kültürleri çünkü çok ilgi çekici olduğu için ve farklı olduğu için çoğu yerde de konumlanırlar. Çinliler dünyanın her yerindeler açıkçası. Yayılma politikası bence biraz da Çinlilerden geliyor. Şu son dönemde de fark ettiyseniz dünyanın her yerinde en alt kademe işleri hep Pakistanlılar, Bangladeşliler, Hintliler, Nepalliler ve Filipinliler yapıyor. Tüm hizmet sektöründe şu anda onlar hakim. Ben hep söylüyorum 50-60 sene sonra dünyayı bu ırklar alacak. Bak %90 bu ırklar alacak. Çünkü inanılmaz bir çoğalma potansiyelleri ve dağılma potansiyelleri var ve ucuz işçilik sayesinde insanları kendilerine köle yapıyorlar. Bak kapitalist sistemde en zenginler şu anda bu insanları kullanarak kendilerine birer tabiri caizse yeni nesil köle yaratmaya çalışıyorlar. Ki başarıda oluyorlar. Bakın bugün Dubai'ye gidin. Dubai'de bunun fazlasıyla görebilirsiniz. Kendi hizmet sektörlerini yönetebilmeleri için bu insanlara ihtiyaç duyuyorlar. Ucuz işçilik. Maalesef dünyanın geldiği nokta bu. Chinese Town'da da yine sokak yemeklerini görebiliyorsunuz. Bak Kobe beef'ler satılıyor burada. Tabi bunlar küçücük oluyor. Az satılıyor. Biz bugün bir restorana gideceğiz mesela. Tahminimce 4 ile 7.000 yen arasında kişi başı yemekler ödeyeceğiz. He's gonna make a teppanyaki. Onları göstereceğim size. Teppanyaki nedir ne değildir. Deniz kardeşim yemişti burada. Hatta ona restoranı sordum. Belki onunkisi uygundu o zaman geldiğinde onunkine gideriz dedim. Bağalım. Hani dedim ya o port kısmı ticaretin yapıldığı alan işte Japonya'nın en fazla ticaretini çektiği alanlardan biri. Orası burası şurası port arkadaşlar. Bununla beraber şurada dönme dolaplar alışveriş yerleri. Şimdi biz de bu deprem monumentinin oraya doğru gidiyoruz. Gelin biraz sizlerle oraları keşfedelim konuşalım. Yıllar 2. Dünya Savaşı'nı gösteriyor. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'da büyük işsizlikten dolayı arkadaşlar insanlar gemilere binip doğruca Meksiko, Peru ve Brezilya'ya doğru yer almışlar. Çünkü iş imkanları hiç kalmamış 2. Dünya Savaşı'nda. Hatta Akitoshi şey demişti bana. Ya sen dedi Tokyo'ya gittin hiç görmedin mi dedi. Orada Brezilyalı ve Japon mix olan insanlar. Özellikle her yerde Brezilyalı insanları da görebilirsin dedi. O zamanında göç eden insanların bazıları işte aile olarak geri geldiler vesaire. Ama hala o mixlikleri kaybolmadı diye. Hatta buranın en güzel kadınları da onlar demişti. Vallahi dedim kardeşim biz hiçbir şey görmedik. I never seen any beautiful girls in Tokyo. Monument'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Fakat burada da gördüğüm insanlar var. Onlarla da konuşmak istiyorum. Belki tarih hakkında bilgi alabiliriz. Excuse me, sorry, do you speak English? Just a little. Little, okay. Where are you from? Chinese. China. Oh, So you are in travel here or you live here? traveling. Traveling. Did you like Japan? Yes. Yes. What is the best 3 things in Japan? The city is very beautiful. City is beautiful. Yes, and Kyoto is very nice. I like Kyoto also. Yes, I very much Kyoto. Kyoto. Yes. And food? Do you like food? Japanese food or Chinese food?
you can try Chinese food. Chinese. Yes. Yeah, there was a Chinese town. Did you try food? Hot pot. To try Yes. the food, yeah? Yes, yes. What are your names? My name Bai Yun. Hey Tu. Hey, to Cesar, where do you live in China? In Shanghai or Guangzhou? We are Shanxi, a north- beautiful province. Shanxi. Yes. Shanxi, yes. Shanxi. Shanxi. Yes. How old are you? 20, 25 and 24. Yes. Nice to meet you. My name is Cesar. I am from Turkey, Turkey. Okay, nice to meet Okay. you. Nice to meet you. Have a You lovely day. are- It's a YouTube channel. Oh, Travel. I can okay. show you if you want. Çin'den bile takipçilerimiz oldu. Lütfen sizler de abone olmayı, destek olmayı unutmayın dostlarım. Bakın bunlar ne tepki verecek görünce. Çok komik tepkiler veriyorlar. Heh. Listen. Aha. Hoppa. Okay. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. See you. Bye bye. See you. Bye bye. Bye bye. Görüşürüz. Yıllar 1995'i gösteriyor. Japonya'da Kobe'de gece yaşanan 7.3 büyüklüğündeki depremin monumentini görmeye geldik. Size gelin bazı kaynaklar göstereceğim arkadaşlar. Ve çok şaşıracaksınız. Yani akıl almaz bir olay aslında. Neden akıl almaz diyorum? Şimdi burayı sizle detaylı olarak işlemek istiyorum. 1995. Akitoshi o zaman doğdu. Saat 5'i 46 geçiyor gece. Ne hikmetse şu depremlerde hep gece gerçekleşiyor. 7.3 büyüklüğünde deprem oluyor. 6434 kişi maalesef hayatını kaybediyor Kobe'de ve yaklaşık 105.000 tane bina tamamen yıkılıyor. 145.000 bina da neredeyse bazı kısımları yok oluyor ve böylelikle toplamda baktığınızda aslında 250.000 tane bina yıkılırken sadece Allah hani gani gani rahmet eylesin ama 6.500 kişi ölüyor. Aynı depremin boyutlarını kendi ülkemizde ya da başka ülkelerde görsek gerçekten çok zorlanabilirdi o ülkeler. Fakat Japonya bunu başarabilmiş. Her yer yok oluyor. Yollar kalkıyor. Yolda insanlar inanılmaz zorluklar çekiyor. Bakın zaten buradaki monument de bu şekilde o zamanı gösteriyor. Görüyor musunuz? Yollar nasıl kalkmış, sular birikmiş. Çok kötü hale gelmiş. Aslında o Kobe'deki yaşanan deprem insanların zihninde biraz daha geleceği görme konusunda bir şeyler yaratmış. Demişler ki ulan zaten yılda 1500 tane deprem oluyor burada. Biz önlemlerimizi alalım. 1995'ten sonra Kobe'de her şey yeniden sıfırdan kuruluyor ve şu an şehir inanılmaz düzen içinde. Herhangi bir büyük depreme karşı da hazır. Genelde zaten kullandıkları evlerdeki şeyler de bahsetmiştik. Biraz daha tahta, biraz daha işte eski Japon kültüründen bahsediyorum. Taştan ziyade biraz daha bunları kullanıyordu ama yeni mimari tabi biraz daha farklılaştı artık. Tüm dünyada nasıl globalleştiyse değişimler sağlandı. Daha büyük binalar oldu, çoklu katlar oldu. Keşke hiç böyle olmasaydı ya. Dünya şu anda bence çok çirkin bir yer haline geldi. Eski dünya çok daha güzelmiş yıllar öncesinden. Yani Kobe'yi tebrik etmek lazım. Bu kadar sıfırdan her şeyi kurup başarı yani. Kobe böyle bir yer arkadaşlar. Hani yıkılsa da baştan yaratmayı şu an 1995, 2025'e geldiğimizde toplamda 30 yıl geçmiş. 30 yılda her şeyi sıfırlamışlar ve tamamen güvenli hale getirmişler. Japon abi. Japon çalışması, Japon disiplini ve Japon mükemmelliyetçiliği ve aynı zamanda Japonların egosuzluğu diyebilirim. Çok iyiler. Tebrikler. Bak yer tavsiyesi %100 not alın. Kesin ve kesin gelin. Ben gelemedim çünkü biz zaten içtik çok. Fish in the Forest, Tooth and Tooth diye yazıyor. Şöyle bir coffee shop. O kadar güzel ki içerisi çok hoşuma gitti ya. Yemek de yiyebilirsiniz, bir şeyler de içebilirsiniz. Çok hoşuma gitti. Mutlaka gelin. Zaten o monumentten çıktınız. Direkt burası. Gerçekten Kobe çok şık ve çok düzenli bir yer geldi gözüme. Özellikle muhtemelen zengin bölgesindeyiz. Böyle bir tane de canlı konser var burada. Görüyor musunuz? Vay be. Ses de güzelmiş çocuk. Sosyalleşiyor Japon halkı. Aki, where we are going? Straight or right? Straight, okay. Burası çok cool yermiş ya, baksanıza. Japonya'da her şehrin farklı bir dinamiği var anladığım kadarıyla. Mesela Osaka'da eğlence, daha çok çılgınlık var. Tokyo'da hiç durmayan bir hayat var. Kyoto'da tamamen tarih ve doğallık var. Mesela Kobe'de şu anda sakinlik ve iş hayatını görebiliyorum, lüksü görebiliyorum. Böyle dar sokaklara girdik bir anda kemer altına çıktık. Yine farklı barlar falan var ama kapalı bazıları, kepenk kapatmış. Kepenk indirmişler. Tekrar o canlılığa geri döndük. Akitoshi'ye
Kobe'ye sordum. Dedim sen buraları biliyor musun? Bilmem mi dedi ya 100 defa falan geldim. Dedim hayırdır ne için oldu yani 100 defa burada? Dedi ki Kyoto'yu seviyorum ama dedi buradaki durum benim memleketim Yokohama'ya çok benziyor. Ondan dolayı burayı tercih ediyorum dedi. Buradan tren geçiyor üstümüzden. Burası biraz daha kalabalık bir cadde. Are you hungry a bit? A bit. A bit. Maybe we can go Yeah, to yeah. eat ha. Deneyelim bence şu artık eti de. Neyse çıksın artık ya. Güzelmiş ama burası. Güzel yemek kokuları da geliyor. Şimdi Kobe beefçi arıyoruz. Hello. Do you speak English? Ha bak bunlar anime yapan kızlar. Gene onlardan. Bizim Akiba'da vardı ya. Aynı onlar gibi. Şimdi böyle bir sokağa girdik. Dar bir sokak. Bakacağız. Fiyatlar çok pahalıysa başka yere gideceğiz. Çünkü gerçekten $500 kadar bile yiyebileceğiniz yer var. Mesela teppanyaki steak. Let's check the price. For example. This is real. Really expensive. 25.000 yen arkadaşlar. 173'ü bölün fiyat çıkacak. Gerçekten çok pahalı bak. Hayattan soğutur bizi. Etten zaten soğumuştum. Komple soğurum. Ama kıyakmış burası şimdi. Bizim yiyeceğimiz 4-5 bin liralık bir şey olsun istiyoruz. 4-5 bin de dediğim 1500-1400 civarı falan para olarak bizim. Artık Türkiye'de et 1500-2000. Buradan kardeşim et yiyecekseniz Fethiye'de Teras Steakhouse, Dinçer çok sevdiğim kardeşim. Deniz tanıştırmıştı onun ilkokulu arkadaşı. Hem müthiş bir insan hem çok yetenekli hem kullandığı etler dry meat diye geçiyor. İnanılmaz güzel arkadaşlar. Yani yolunuz düşerse buradan selam da olsun izliyorsa oraya uğrayın. %100 dost tavsiyesidir. Bak şu anda bence Kobe'de yiyebileceğiniz en uygun fiyatlı Kobe beef yemeğe geldik. 180 gramı menü halinde 6500 yene tekabül ediyor. Eğer daha uygun yemek isterseniz Wagyu olarak daha ucuzu da var. 3280 ama Kobe en iyisi oluyor. En premium oluyor. Biz hatta special'ını seçtik. Şöyle teppanyaki başınızda biri var. Şef pişiriyor. Buranın adı Steakland diye geçiyor. Haberiniz olsun. Bak Kobe beef söylemiş. Burada Fransız arkadaşlar var. Önce vegetable'lar pişiyor. Daha sonrasında et pişiyor. Teppanyaki deneyimini de bu şekilde uygun fiyatlı yakalayabilirsiniz. Bazı yerlere baktık 20-30 bin liralara kadar yani 30 bin yenlere kadar çıkıyor. Onun da fiyatı ne yapıyor söyleyeyim ben size. Mesela 24 binlik olan 140 euro civarında tutuyor. Bizim yiyeceğimiz 6580 38 euro civarında. Yani o da ne yapıyor Türk lirası olarak? Thank you. 1800 civarında yapıyor. İçinde salatası, aynı zamanda içeceği ve sebzeleri de geçerli. Bu şekilde servisler de geldi. Abi dünyanın en pahalı etini yiyeceğiz işte bu. Şimdi bu etin özelliği de şu. Hayvana masaj yapıyorlar. Hareket etmesin diye, yağlanması daha düzgün olsun diye masaj yapıyorlar. Üstüne bira içiriyorlar falan. Hayvanın daha kaliteli et çıkartmasını sağlamak için. Sonra Sezen niye et yemiyor? Hayvanı aslında bir nevi doğal yaşamından uzaklaştırıp kaliteli et satmaya çalışıyorlar. Ve inanılmaz dünyaya ihracatını yapıyorlar. İnanılmaz satıyorlar. Bak tereyağını attı. Şimdi bizim sebzeleri pişirecek. Başka bir şeyler yapıyor bak. レアが一番おすすめですね。ミディアムレア、he recommend medium rare. Medium. 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 Medium rare. Sebzeleri attı. Nasıl pişireceğini soruyor etleri. Ona göre yöntem belirliyor. Şefimiz de bu. Valla şefler normalde çok kaliteli oluyorlar ama ben bu çocuğu çok tutmadım. İşte ucuz olunca böyle oluyor. Pişiriyorlar. Biri tender, biri de special Kobe beef. İkisini denemiş olacağız bakalım. What's your name bro? What's your name? 名前です。 He doesn't have name? 名前はハコです。Hako. Hako. Hako. Nice to meet you Hako. Güzel pişir koç. Ortam da iyi. Herkes farklı bir yerde oturuyor. Bak bitirdi. Havluyla şu anda komple burayı temizliyor. Şimdi arkadaşlar beklenen an geldi. Aki so happy. Now my turn. Şimdi tam 47 gün sonra böyle safi milli et yiyeceğim ve en ünlü etlerden. Şu süper Kobe beef diye geçiyor. Çok ünlü bu. Dünyaca ünlü. Ağlamamak için zor tutuyorum kendimi. Ama et de başka bir olay ya. Hey Allah, nasıl kurtulacağız şundan? Bu da tender olan, bu da Kobe beef.
Bunların tadı var ya çok hafif. Yani sabahtan akşama kadar yeseniz böyle doyduğunuzu hissetmezsiniz. Çünkü gerçekten çok hafif. Zaten etin böyle yayılması, yağların falan yayılması çok farklı oluyor. Çok güzel. Yemin ediyorum çok özlemişim. Sebzeler de var. Sebzeleri de yiyin. Sebze et dengesini sağlarsan çok önemli. What is it? It's a banana. No, garlic. Huh? Garlic. Garlic? This is garlic. Oğlum şu sarımsakmış. Like garlic with potato. No, garlic. Just garlic. Just garlic. Are you happy? Yeah, I'm happy. It's very delicious. Eat. I'm gonna see your face. It's too much garlic. Oh, Very çok delicious. güzel. Very delicious. What's that, bro? It's a sauce. Sauce for what? It's more sweety. It's more like Salty. Pilav da çok kuru ya. Geldiğinizde buraya uğrayın. Hem ekonomik olarak güzel hem de lezzet olarak inanılmaz iyi değil, ben söyleyeyim. Ben Dinçer'in orada çok daha iyisini yedim. Bak Japonya'dakinden daha iyisini yedim diyorum. O kadar net konuşuyorum. Ama buraya da gelirseniz Japonya'ya buraya uğrayabilirsiniz. Ekonomik çünkü. Diğer taraflar biraz daha pahalı dediğim gibi. Akitoshi bir lavaboya doğru gitti. Ben de şöyle bir etrafı dolaşmaya karar verdim. Merkezdeyim şu anda. Tam böyle her şeyin ortasında gibi bir yerdeyim. Burası da zaten metro istasyonu. Direkt metro istasyonundan çıkar çıkmaz böyle merkeze girmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda canlı müzikler vesaire insan topluluklarını da fazlasıyla görüyorsunuz burada. Bakayım şöyle konuşabileceğim bir insanlar varsa bir deneme şansı, yani kendimde bu gücü hissediyorum. Var yani hani yapabilirim diye düşünüyorum ama bakacağız. Çok fazla maalesef Japonya'da İngilizce konuşabilen insanı bulabilmek diğer bölümlerde de gördünüz baya zor. Elimizden gelenin iyisini deneyeceğiz. Hey guys, do you speak English? Where are you from? I'm from Cambodia. Oh nice, you too? You too? Yes. Did you like Japan guys? Yes. Oh, I'm thinking to come Cambodia also this year. Cambodia, Laos, Thailand. Everything is okay, yeah? Cambodia and Thailand right now. Yes, They okay, yeah. Like what did you like mostly here? What was the best three things in Japan? I like People very nice here, yeah? Sorry, where you from? Turkey. Turkey? Yeah. Turkey is a bit far, yeah? How many days do you have here? 7. 7 years. She lives here. And Oh, me 1 day. 1 year. year. So you live here? And him 3 years. 3 years. So you live here. Yes. Do you like Japan? Yes, I like. You like so much, yeah? How old are you? 24. 24? 24, you? What are your names? My name is Pim. Pim? Visa. Visa? Long. No, Cesar. Sorry? Cesar. Caesar. Cesar, yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. See you. Enjoy your... Bye bye. Bye bye. Abi Japon bulamadık, Kamboçyalı bulduk ya. Hey guys, how are you? How was your Japan Yeah, good. travel? Did you like here? Oh, we like Japan. Yeah. How long have you been here, man? 2 weeks. So 2 far. weeks. What was the best place for you? Where was the best place for us? Yeah, what was the best place for you I like in Japan? Toyama, I like Naga- Matsumoto. Oh, I never been there. It's good, huh? It's good. Yeah, the mountains. Thank you so much mate. Have a lovely day. Thank you. Bye bye. Yabancıyı buldum ben de. Baktım Japon bulamam. Başkalarını bulalım. Ya bir Japon yok mu yerli ya? Yerli Japon istiyorum. Yerli. Hey girls, do you speak English? Do you speak English? Can I talk? Olmuyor abi. Hey guys, do you speak English? Erkekler de konuşmuyor. Kimse konuşmuyor abi. İnsan böyle zoruna gidiyor. Ulan kötü bir şey mi yapıyorum diye düşünüyor. Hey girls, do you speak English? No, okay. Başaramadım arkadaşlar. Ben denedim 5-10 kişiyle olmuyor. Bu iş olmadı yani. Do you speak English? No. İşte böyle aslında sorduğum için de bilmiyorlar. Direkt soruya girsem. Girls, what makes you happy? Eating lunch. Eating lunch. You? Music. Music. Yeah, I listen. You like to listen? Yeah, Not singing a song. You I can? like to in karaoke. You can sing a song right now? We will go there. to Today? sing. Yeah. Today? What are your Today. names? Tomorrow. Oh, nice. What are your names? Satsuki. Sakura. Sakura, like a flower. Yeah. So my name is Cesar. Sezashi. Cesar. Wow. Cezashi. Where are you from? Turkey.
Türkiye. Kebab. Yes, kebab. Turco. Turco. Do you know anything about Turco? Turco ice. Ice cream, Yeah, Turkish yeah. ice cream. How old are you? 19. 19. 18. I'm 33. Nice to meet you. Are you I'm a YouTuber. YouTuber? I make videos about the countries. Oh, Why people needs to come Japan? friendship. It's a good friendship here. Yes. But it's hard to talk with people. 何を話すか？ Maybe food, maybe drinks, Sightseeing. sightseeing. Thank you so much. Arigatou gozaimasu. Thank you. Nice to meet you. Bye bye. Bye bye. Bak direkt soruyla gittin mi daha hızlı konuşabiliyorsun. Do you speak English dedin mi direkt böyle tedirginleşiyor bunlar. Ben onu çözdüm. Çözdüm mü? Belki de şansa denk geldi. Çok da abartmamak lazım. Çünkü o adamlarla iletişime geçebilmek uzaya gitmek kadar zor olsa gerek hislerini yaşıyorum şu anda. Erkekler hiç konuşmuyor. Hadi kızlar yine biraz daha sosyal. Madem ayrılıyoruz buradan son akşamımız dedik bir tane de dondurma yiyelim. Hep geldiğim yer. Burası gayet güzel, lezzetli hepsi. Ucuz da yani pahalı da değil. 840 tutuyor. 2 tane top alıyorsunuz. Yani bir ona bir bana. Öyle. Afiyetler olsun. Bu inanılmaz. İçinde kahve var, çikolata var ve almond var. Yani badem var. Çok keyifli yemesi. Bundan yiyin. Şimdi ben şu çizgilerin dışından çıktım. Aki dedi ki oğlum ne yapıyorsun dedi. Gel dedi çizginin üstünde dur dedi. Sırada beklememiz lazım. Yani biz metroya binerken bile burada sıraya girerek biniyoruz ve herkes sırasını bekliyor. Arkaya doğru da görebiliyorsunuz. Çok enteresan ya. Medeniyet kardeşim, medeniyet. Şimdi bindik trene. Çok güzel metro. Değişik koltuklar böyle anneanne babaanne koltuğu gibi renkler. Yeşil yeşil. Where are we going? Umeda. It's a central and then we're gonna get to another train, yeah? Okay, for the Kyoto. Okay. 2 tane tren alacağız farklı. Daha uygun fiyata geliyormuş. Eğer express alırsanız mesela daha pahalı. Çoğu zaman birleştirilen trenleri alırsanız yarı yarıya hatta çok daha ucuza geliyor. Aha. Finally, this time we got it. And this is our last train. Thank you so much for everything. I hope the viewers like our trip, but I really like it and I really miss you after a long time and it was coming. Kardeşim benim ya. Kardeşim benim is meaning my brother ya. My brother ya. Günaydın, günaydın. Günaydın. Turkey. Do you wanna say something for Turkish people? Thank you for watching our video. If you watch this video, I hope you guys are interested in Japan, about Japan. Yeah, hopefully they will come more. And please visit and enjoy your Japanese life. You are so respectful, Yeah. like the other Japanese people, Yeah. and thanks for everything, brother. Everything, and I hope we're gonna meet again in Bali. Arkadaşlar Seul'den sonra Bali'ye geçeceğim. Haberiniz olsun. We're gonna meet there. So thank you for watching us. I hope you like it, and if you like it, please click the like button. Also hype the video, and then comment, and then subscribe. Please, guys. Thank you.